Karayipler'de bir ada ülkesi olan Küba Cumhuriyeti, kuzeyinde Birleşik Devletler ve Bahamalar, batısında Meksika, güneyinde Cayman Adaları ve Jamaika, güneydoğusundaki Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ne kadar uzanır. Havana, Küba'nın en büyük şehri ve ülkenin başkentidir. Emperyalizmin dev ülkesi ABD'nin yanı başında sosyalizm ile ayakta kalabilmiş küçük ada ülkesi olan Küba, uzun yıllar boyunca politik konuların hep merkezinde olmuş bir ülke. Bu ülkenin süregelen tarihsel evrimini yıllara göre gelin beraber bakalım. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Yıl 1250. Kolomb öncesi dönemde Küba'nın asıl yerlileri ve Küba'nın ilk sakinleri Güney Amerika'dan buraya gelen Guanahatabe ve Kiboni yerlileriydi. Latin Amerika üzerinden gelen Taino yerlileri Küba'ya yerleşerek ilk yerleşim birimlerini inşa ettiler. Tainolar alet ve çömlek yapımında belirli bir düzeye ulaşmış barışçıl ve tarımcı bir halktı. 1492 Kristof Kolomb, Hindistan'ı bulmak için çıktığı keşif seferinde Küba'ya ayak basmasının ardından adanın güzelliği karşısında insan gözünün görüp görebileceği en güzel yer dedi ve bu toprakları İspanyol toprakları olarak ilan etti. Yıl 1511. Kristof Kolomb'un ilk seferinde keşfettiği ve İspanyol toprağı ilan ettiği Küba, Diego Velázquez de Cuéllar önderliğinde fethedilmeye başlandı. İspanya'nın adayı fethetmesi için Hispaniola Küba'daki ilk İspanyol yerleşimini kurmak için yola çıktı. Yerleşim Baracoa'daydı. Ancak yeni yerleşimciler yerel Taino nüfusunun sert direnişiyle karşılandı. Tainolar başlangıçta o adadaki İspanyol egemenliğinin acımasızlığından kaçmak için Hispaniola'dan taşınan liderleri Hatuey tarafından organize edildi. Uzun süren bir gerilla kampanyasından sonra Hatuey ve birbirini izleyen şefler yakalanıp diri diri yakıldı ve 3 yıl içinde İspanyollar adanın kontrolünü ele geçirdiler. Küba'da İspanyol kolonisi kuruldu. İspanyolların adada ilk koloniyi kurduğu sırada çoğunluğu Tainoların oluşturduğu yerlilerin sayısı 80-100 bin dolaylarındaydı. Ekim 1513'te Velázquez kraldan Küba'daki yetkilerini genişleten mektuplar aldı. Özellikle Panama'da büyüyen İspanyol varlığıyla ticareti destekleyecek güney kıyılarında yerleşimler kurması için teşvik edildi. Küba valisi olan Velázquez'e hem toprakları hem de yerli halkları yeni kolonideki gruplara bölüştürme görevi verildi. Ancak yerliler ya kızamık ve çiçek hastalığı gibi İspanya'dan getirilen hastalıklara yenik düştükleri ya da dağlara kaçmayı tercih ederek çalışmayı reddettikleri için bu plan başarılı olmadı. Yeni tarımsal yerleşim alanlarını çalıştıracak emek için çaresiz kalan konkistadorlar yani İspanyol askerleri çevredeki adalardan ve kıta anakarasından köleler aradılar. Aynı zamanda Küba'nın Granma merkezi ve Oriente bölgesinin en büyük şehirlerinden biri olan Bayamo aynı yıl içinde kuruldu. 1514'e gelindiğinde ada büyük ölçüde pasifize edildi ve adanın çeşitli yerlerinde önemli altın yatakları keşfedildi. Bugün Küba'nın önemli şehirlerinden olan Trinidad, San Spiritus ve Havana bu yıl kuruldu. 1515 Velázquez 1515 Temmuz'unda Küba'nın ikinci büyük şehri olan Santiago de Cuba'yı da topraklarına ekledi ve burayı ikametgahı ve adanın yeni başkenti yaptı. 1526 yılında Afrika'dan köleler getirilerek şeker kamışı tarımı yapıldı. Köle olarak kullanılıp katledilen yerli halkın yerini doldurması amacıyla Afrika'nın hemen hemen tüm kıyılarında yakalanıp bağlanan köleler Küba'yı doldurmaya başlayacaktı. Aslında köle ticaretinin uzmanı İngilizlerdi. Batı Afrika kıyılarından Senegal, Guinea, Kongo, Angola ve hatta Doğu Afrika kıyılarından Mozambik'ten yakaladıkları siyah Afrikalıları keşfedilen yeni dünyada köle olarak satmaktaydılar. 1762 yılına gelindiğinde 7 yıl savaşlarında İspanya Fransa'nın kendi tarafında savaşa katılma teklifini geri çevirdi. Ancak savaşın son aşamalarında İspanya Kralı 3. Charles savaşa Fransa tarafında girme niyetinin sinyalini vermesinin ardından İngiliz tüccarlarını sınır dışı etmenin yanı sıra İngiliz denizciliğini ele geçirince
eski İngiltere Kralı 3. George İspanya'ya savaş ilan etti. Ağustos 1762'de İngiliz seferi Küba'nın şu anki başkenti Havana'yı ele geçirdi. 1763 Şubat'ına kadar İngiliz işgali altında kalan Havana, Paris Anlaşması ile birlikte İspanya'ya iade edildi. 1868-1878 yılları arasında İspanyollara karşı ilk bağımsızlık mücadelesi verilmeye başlandı. Bir çiftlik sahibi olan avukat Carlos Manuel de Céspedes bir sabah kölelerini azat ederek kendisine katılanlarla birlikte İspanyollara karşı bağımsızlık mücadelesine başlattı. Ardından yayınladığı Grita de Yala bildirisiyle Küba'nın bağımsızlığını ilan etti. Böylece İspanyollara karşı 10 yıl savaşları başlamış oldu. Yıl 1886'ya geldiğinde Küba'da kölelik kaldırıldı. 1895-1898 yılına gelindiğinde José Martí liderliğindeki 2. Bağımsızlık Savaşı ve Amerika'nın İspanya'ya savaş ilan etmesi fitili ateşledi. 1895 yılında şair ve yazar olan José Martí önderliğinde 2. Bağımsızlık Savaşı başladı. Martí, Amerikalıların Küba'ya çıkışlarını görmeden aynı yıl içinde 42 yaşındayken öldü. Ama canavarı tanıyorum çünkü ininde yaşadım diyerek halkı ABD'ye karşı uyardığı bu sözüyle de akıllara kazındı. Kısa yaşamına rağmen Martí, Küba'nın ulusal kahramanı ve simgesi olmuştu. Bağımsızlık ve özgürlükle ilgili yazdığı şiirlerle bu ideali halka yaygınlaştıran kişi olmuştu. Geride bıraktığı Türkçe'ye çevrilmiş Devrim, Özgürlük ve Küba özlemiyle dolu şiirleri vardı. 1898 yılında İspanya'nın İspanyol-Amerikan Savaşı sonunda yenilmesinin ardından imzalanan Paris Anlaşması çerçevesinde öngörülen Küba'nın bağımsızlığı 1 Ocak 1899'da Amerika Birleşik Devletleri işgali altında yürürlüğe girdi. Bu savaşla Amerika İspanya'yı mağlup etti ve İspanya Küba üzerindeki tüm iddialarından vazgeçti. Yıl 1902'de Küba, Başkan Thomas Estrada ile bağımsız olmasının ardından Platt Anlaşması ile ABD'nin Küba'nın vesayetini üstlenerek iç işlerine karışma hakkına sahip oldu. 1906-1909 yıllarında Estrada istifa etti ve bunu takiben ABD, José Miguel Gómez önderliğindeki bir isyanı bastırdı. 1909 yılında ise 2. Amerika Birleşik Devletleri müdahalesinden sonra seçimleri kazanan liberallerin adayı José Miguel Gómez döneminde rüşvet, yolsuzluk ve sosyal adaletsizlik üzerine kurulu bir yönetim biçiminin yolunu açtı. 1912'de ABD güçleri ayrımcılığa karşı protestoları bastırmaya yardımcı olmak amacıyla Küba'ya geri döndü. 1924 yılına gelindiğinde Küba Bağımsızlık Savaşı önderlerinden olan Gerardo Machado iktidarı ele geçirerek diktatörlüğünü ilan etti ve madencilik, tarım ve kamu işleri konularında acımasız diktatörlüğe varan sert önlemler aldı. 1925'te Komünist Parti'nin temellerini oluşturacak Sosyalist Parti kuruldu. 1933'te Fulgencio Batista ABD desteğiyle Gerardo Machado'yu darbeyle devirerek en ünlü diktatör olarak uzun yıllar boyunca Küba yönetimine damga vurdu. Batista zamanında tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizm ve kumarhane işletmeciliği de önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Buna karşı işsizlik oranının yükselmesi ve ekonominin giderek daha da dışa bağlanması Batista yönetimine karşı etkin bir muhalefetin doğmasına yol açtı. 1944'te Batista'nın emekliye ayrılmasından sonra Ramon Grey San Martin politika sahnesine çıkar. 1952'de ise Batista tekrar iktidarı ele geçirip baskıcı ve yozlaşmış bir rejimle başkanlık etmeye devam eder. Yıl 1953'e gelindiğinde Fidel Castro Batista rejimine karşı başarısız bir isyan başlatır. 1956 Castro, Meksika'dan Küba'nın doğusuna çıkış yapar ve Sierra Maestra dağlarına hakim olur. Burada Ernesto Che Guevara ile gerilla savaşı başlatırlar. 1958'de ABD Batista'ya askeri desteğini keser. Yıl 1959. Castro, 9.000 kişilik gerilla ordusu ile Havana'ya girer. Batista ülkeden kaçar
Castro başbakan olur, kardeşi Raul, Che Guevara ve bazı silah arkadaşları da çeşitli bakanlıklarda göreve atanır. 1960'da Küba'daki tüm ABD kaynaklı kurumlar hiçbir tazminat ödenmeksizin devletin malı haline getirilir. 1961'e gelindiğinde Washington, Havana ile olan tüm diplomatik ilişkilerine son verir. Yine aynı yıl Kübalı sürgünler ABD destekli olmak üzere Domuzlar Körfezi'ne çıkartma yapar. Castro, Küba'nın komünist bir devlet olduğunu ilan eder ve Sovyetler Birliği ile müttefik olur. 1962'de ABD ile Küba arasında nükleer füze krizi patlak verir. ABD istilasından çekinen Castro, Sovyetler Birliği'nin adaya nükleer füze yerleştirmesine izin verir. Kriz, Sovyetler Birliği'nin Küba'daki füzeleri, ABD'nin Türkiye'deki nükleer füzeleri kaldırması koşulu ile adadan çıkarmasıyla aşılır. Amerikan Devletleri Örgütü, Küba'yı Marksizm-Leninizm eğilimlerinden ötürü askıya alır. 1965 yılına gelindiğinde Küba'da Küba Komünist Partisi tek güç olarak iktidara gelir. 1972 Küba, Sovyetler Birliği destekli Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi üyesi olur. Yıl 1976 Küba Komünist Partisi devlet yapılanmasına gider ve Castro Küba Devlet Başkanı olur. 1991 Sovyetler Birliği'nin çöküşünü takiben Sovyet askeri danışmanlar Küba'dan ayrılır. 1993 yılına gelindiğinde ABD'nin Küba ambargosunu sıkılaştırmasıyla birlikte Küba'da dolar yasal hale gelir. Ayrıca yarı özel kooperatifler kurulmaya başlanır ve sınırlı bir özel girişimler de yasal hale gelir. 1994'te Küba ABD ile bir anlaşmaya vararak yılda 2000 Kübalı'nın ABD'ye göç etmesine izin verir. 1996'da Küba'nın 2 ABD uçağını düşürmesiyle birlikte ABD'nin Küba ambargosu kalıcı hale geldi. 1998 yılında Papa II. John Paul Küba'yı ziyaret etti. ABD, Kübalıların Amerika'daki akrabalarına para göndermesi konusunda kısıtlamaları azalttı. 2000 yılının Ekim'inde ABD Temsilciler Meclisi Küba'ya gıda ve ilaç satışını onayladı. Aynı yılın Aralık ayında ise Rusya Başkanı Vladimir Putin Küba'yı ziyaret etti ve ikili ilişkileri ilerletici anlaşmalar imzaladılar. 2002 Ocak ayında ABD güdümlü olarak başlatılan Afganistan hareketine tutuklanan ve El-Kaide şüphelisi oldukları düşünülen tutuklular sorgulanmak üzere Küba'daki ABD üssü Guantanamo Körfezi'ne getirildi. Aynı ayın içerisinde Küba'daki son Rus askeri üssü kapandı. Bu yılın Nisan'ında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Küba İnsan Hakları raporu sonrası diplomatik kriz başlattı. Uruguay tarafından başlatılan ve Meksika gibi diğer eski müttefiklerle devam eden bir kopuş başladı. Castro'nun Uruguay'ı ABD uşağı olarak nitelendirmesi sonrasında Uruguay ile tüm bağlarını kopardı. Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanı John Bolton, Küba'yı biyolojik silah üretmekle suçladı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Küba'ya bir iyi niyet ziyareti yaparak Küba bilim merkezlerini gezerek biyolojik silah iddialarına nokta koydu. Carter 1959 devriminden beri Küba'yı ziyaret eden ilk eski ABD başkanı oldu. Haziran ayında Ulusal Meclis, hükümetin sosyalist rejimini kalıcı ve dokunulmaz hale getirmek için gerekli anayasal değişiklikleri yaptı. 2003 yılı Mart-Nisan aylarında muhaliflere yönelik Karabahar darbesi uluslararası arenada tepki çekti. 75 kişi 28 yıl hapse mahkum edildi. Haziran ayında Birleşmiş Milletler, Küba'nın insan hakları sicilini protesto etmek için Küba'ya üst düzey resmi ziyaretleri durdurdu ve konu hakkında kınamada bulundu. 2005 yılının Ocak ayında Küba, Birleşmiş Milletler ile insan hakları ve muhalifler konuları nedeniyle askıya alınan diplomatik ilişkileri tekrar sürdürmeye başladı. Mayıs ayında 1959 devriminden beri ilk kez 200 kadar muhalif kamusal alanda toplandı ve miting yaptı. 2006 Temmuz'unda Castro mide ameliyatı oldu ve kontrolü geçici olarak kardeşi Raul'a devretti. Aralık ayında Castro'nun sürgünden dönüşünün 50. yıl yürüyüşüne katılamayışı sağlığı hakkındaki olumsuz spekülasyonları doğurdu. 2007 Mayıs ayında Castro 1 Mayıs kutlamalarına katılamadı. Günler sonra birkaç operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Temmuz ayında tarihinde ilk defa devrim kutlamaları Castro'suz gerçekleşti. Aynı yılın Aralık ayında Castro, Küba TV'de okuduğu bildiride iktidarda kalmayı planlamadığını söyledi.
2008'de Raul Castro devlet başkanı olarak başa geçti. Birkaç gün sonra da Fidel emekli olduğunu duyurdu. 2008 Mayıs ayında cep telefonu ve kişisel bilgisayar sahibi olma konusundaki yasaklar kalktı. Haziran'da maaş eşitliği uygulamasının kalkması yönündeki planlar açıklandı. Bu karar 1959 devriminden bu yana görülen Ortodoks Marksist ekonomik ilkelerinden radikal bir ayrılma olarak değerlendirilir. Temmuz ayında ithal yiyecekleri olan bağımlılığı azaltmak ve üretime teşvik etmek adına hükümet, çiftçilerin özel mülkiyet edinme konusundaki kısıtlamalarını hafifletti. Eylül ayında Gustav ve İki kasırgaları Küba tarihinin rekor hasarına neden oldu. 200 bin kişi evsiz kaldı. Akabinde Ekim ayında Avrupa Birliği ile ilişkiler eski düzenine oturdu. Kasım ayına gelindiğinde Rusya Başkanı Dmitri Medvedev Küba'yı ziyaret etti. İki ülke arasında yeni ticari ve ekonomik anlaşmalara varıldı. Aralık ayında Rus savaş gemileri Soğuk Savaş sonrası ilk defa Havana'yı ziyaret etti. Hükümet 2008 yılının Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yaşanan en zorlu ekonomik koşullara sahne olduğunu açıkladı. Büyüme neredeyse %4.3'e geriledi. 2009 ABD Başkanı Barack Obama, Küba ile yeni başlangıçlara açık olduğunu dile getirdi. Hükümet, enerji kullanımını azaltma ve küresel finansal krizin etkisini ortadan kaldırmaya yönelik kemer sıkma programı yayınladı. Amerikan Devletleri Örgütü Küba'nın 1962'de iptal edilen üyeliğini oylama ile geri onayladı. Küba kararı memnuniyetle karşıladı fakat tekrar üye olmayı planlamadığını belirtti. Ayrıca Küba, Rusya'nın Meksika Körfezi'ndeki Küba sularında petrol arama çalışmalarına izin veren anlaşmayı imzaladı. 2011 ABD Başkanı Barack Obama, ABD vatandaşlarının Küba'ya seyahat etme konusundaki kısıtlamalarını gevşetti. 2003 darbesi sırasında gözaltına alınan son iki siyasi tutsak da serbest bırakıldı. 2013 yılında Ulusal Meclis, Raul Castro'yu ikinci defa başkan seçti. Fidel Castro, müttefiki ve eski parlamento lideri Ricardo Alarcón da dahil olmak üzere 5 tanınmış tecrübeli siyasetçi, Başkan Raul Castro'nun rutin bir personel değişikliği çağrısı yaptığı Komünist Parti Merkez Komitesi'nden çıkarıldı. 2014'te adada nadir olarak görülen büyük çaplı bir yabancı yatırım projesi olan limanın açılışı yapıldı. Küba, 1996'da askıya aldığı bağları güçlendirmek, insan hakları alanında kaydedilen ilerlemelerle ilişkileri iyileştirmek ve ekonomik bağları güçlendirmek için Avrupa Birliği davetini geri çevirmedi. Rusya Başkanı Vladimir Putin, Latin Amerika gezisi sırasında Moskova'nın Sovyet döneminden kalan milyarlarca dolarlık Küba borcunu iptal edeceğini söyledi. 2016 yılında ABD, Küba ile ticaret kısıtlamalarını hafifletti. Küba ve Avrupa Birliği ilişkilerini normalleştirmeyi kabul etti. ABD Başkanı Barack Obama, 88 yıl içinde görev başındayken Küba'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Fidel Castro, eski Küba Devlet Başkanı ve Küba Devrimi'nin lideri 90 yaşında yaşamını yitirdi. Küba'da 9 günlük milli yas ilan edildi. 2017'de Washington, Küba göçmenlerine vizesiz olarak ABD'de kalma hakkı veren ve uzun süredir devam eden politikayı sona erdirdi. 2018 yılına kadar görevini sürdüren ve Fidel Castro'nun kardeşi olan Raul Castro, Küba Devlet Başkanlığından ayrıldı. 2021 yılına gelindiğinde 2009-2012 yılları arasında Küba Yükseköğretim Bakanlığı, 2013-2018 yılları arasında 3. Küba Devlet Başkan Yardımcısı olan Miguel Mario Díaz-Canel, 19 Nisan 2021 itibariyle görevi Raul Castro'dan devraldı. Bu videoda sizlerle Küba'nın tarihsel evrimine baktık. UNESCO'nun yaptığı araştırmaya göre en çok gidilmek istenen yerlerin başında gelen Küba, kişi başına düşen gelir oldukça düşük olsa da renkli sokakları, klasik otomobilleri, eğlenceli insanları ve süregelen direnişleriyle öne çıkmaktadır.